Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bisküviyle hazırladığım oldukça pratik, lezzeti şahane bir pasta tarifiyle geldim. Tarifimde kullandığım malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ben sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. 150 gram bitter çikolatayı benmari usulü eritiyoruz ilk aşamada. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz ya da karışık kullanabilirsiniz. Bir cezvenin içerisine suyu ısıtıyorum ve üzerine çikolatayı koyarak eritiyorum. Çikolatam eridi. Diğer tarafta ayrı bir kaseye bir paket kremayı yani 200 mililitre kremayı alıyorum, soğuk kremayı. Üzerine 75 gram yani bir paket krem şantiyi ekliyorum ve çırpıyorum. Kıvam alıncaya kadar çırpacağım bu aşamada. Kremam soğuk olduğu için krem şanti ile bir araya geldiğinde çok kısa sürede kıvam alacaktır. 1 dakika sürmüyor bile bu aşama. Bu iki malzemeyi karıştırmadan önce çikolatayı eritmenizi öneririm. Çikolatayı hemen erir erimez kullanmıyorum çünkü bir miktar birkaç dakika dinlenmiş oluyor erittikten sonra. Şöyle çırpıp kıvam alıncaya kadar malzememiz dinlendi. Çikolatayı da üzerine ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Çikolata ile birlikte homojen hale gelinceye kadar çırpmam yeterli olacaktır. Çikolatanın eklenmesiyle birlikte kıvamı bir tık inceleyecektir ama tekrar pastamı hazırlayıp buzdolabına kaldırdığımda tekrar bu muz kreması dediğimiz krema kıvamına gelecek. Servis ederken sunumdaki halini göreceksiniz sizler de. Şöyle spatula ile toparlıyorum. Alt kısımlarında beyaz kalıntılar kaldı çünkü tamamen tek renk olması için. Toparladıktan sonra artık pastama şekil vermeye geçeceğim. Çok kısa sürede hazır hale getirdiğimi göreceksiniz sizler de. Dilerseniz akşamdan hazırlayın, ertesi gün servis edin. Bu tarz tatlılar dinlendikçe güzel oluyor çünkü. Şöyle kare bir borcamda hazırladım pastamı. Farklı kalıplarda, farklı kaplarda da hazırlayabilirsiniz elbette. Ayrı bir kaseye süt aldım. Ben bu tarifimi yulaflı bisküvi ile hazırladım. Dilerseniz petibör bisküvi, burçak bisküvi ya da farklı bisküvi türleriyle de hazırlayabilirsiniz elbette. Yalnız bu yulaflı bisküvi ile bir defa denemenizi öneririm. Lezzeti gerçekten muazzam oluyor. Muz kreması ile birlikte gerçekten ikisinin birleşimi harika bir tat oluşturuyor. Bir defa deneyin derim. Bisküvileri sıraladıktan sonra üzerine kremadan bir miktar dağıtıyorum. İlk aşamada şöyle spatula ile dağıtayım dedim ama zor geldi. Sonra kaşıkla geleneksel usul malum çok daha rahat olduğundan kaşıkla dağıtmak istedim. Bu şekilde sıra sıra bisküvileri döşüyorum. Bisküvileri ıslatmazsam sert kalacaktır. Bunun için sütle ıslatın lütfen. Diğer bisküvilerle hazırlarsanız dahi tarifi o bisküvileri de ıslatmanızı öneririm. Aynı şekilde bisküvileri dizdikten, yerleştirdikten sonra bir sıra bisküvi, bir sıra krema olacak şekilde pastamı tamamlıyorum. Bu kısımlarını biraz hızlandıracağım. Çok fazla sıkıcı olmasını istemem. Ben 4 sıra bisküvi olacak şekilde pastamı döşedim. Yani 4 kat bisküvi kullandım. Eğer aralardaki krema dolgusunun daha yoğun olmasını isterseniz daha az miktarda katla da hazırlayabilirsiniz. 3 katlı da yapabilirsiniz elbette. Ben biraz yoğun bisküvili olmasını istedim. Üst kısımlara doğru geldikçe biraz bisküvilerin alanı genişliyor borcamdan kaynaklı. Onun için kenarlara bisküvileri ikiye bölerek yerleştirdim. Ve şimdi sonuncu kat bisküvileri de yerleştiriyorum. Aynı şekilde kenar kısımlarına da bisküviyi ikiye bölerek yerleştireceğim. Ve son olarak en üstüne tekrar kremayı ekleyeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Ben en üstüne eklemek üzere kremayı birazcık az ayırmışım. Sizler hazırlarken buna dikkat edin. Ama bisküvi de yumuşayacağı için servis ederken bu hiç problem değil. Üzerini de süsleyeceğim zaten servis etmeden önce. Ben bir gün buzdolabında dinlendirdim. Yani akşamdan hazırladım, ertesi gün servis ettim. Dinlendikçe çok daha güzel oldu. Üzerini de şöyle rendelediğim, bıçakla kestiğim çikolatayla süsledim. Sade bir şekilde de servis edebilirsiniz elbette. Ben bol çikolatalı olmasını istedim. Oğlumun bu şekilde daha çok hoşuna gidiyor çünkü. Fındık fıstıktansa çikolatayı tercih ediyor.
Şöyle kaşıkla tercih ettim. Dilerseniz bunu da dilimleyerek servis edebilirsiniz ama böyle kaşık pastası gibi servis etmek benim çok hoşuma gidiyor. Onun için bu şekilde servis etmeyi tercih ettim. Lezzeti yani abartmak istemiyorum ama gerçekten muazzam oluyor. Ben denediğiniz takdirde sürekli yapmak isteyeceğiniz pasta tarifleri arasına gireceğine eminim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Şöyle pastayı servis tabağına aldıktan sonraki halini de göstermek istiyorum sizlere. Az önce de belirttiğim gibi dilimleyerek de servis edilebilecek bir kıvamda. O konuda şüpheniz olmasın. Bu haliyle de bence gayet güzel oluyor. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.